Yine oldukça bilgilendirici ve keyifli bir video olacak. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Ben olsam hangi telefonu alırdım serisine Xiaomi ile devam ediyoruz. Bu videoda her fiyat aralığından bence alınabilecek en iyi Xiaomi'leri birlikte kısa inceleyeceğiz. Burada olabilecek en düşük bütçeden en yüksek bütçelere kadar, yani amiral gemisi seviyesine kadar çıkacağız. Herhangi bir bütçe sınırımız yok ve her fiyat aralığından tek Xiaomi seçmeye çalıştım. Arkanıza yaslanıp rahat bir şekilde izlemenizi öneririm. Ve cihazların en düşük fiyatlarına ulaşabileceğiniz linkleri de açıklamalar ve yorumlar kısmına koyacağım. Siz de oradan fiyatları kontrol edebilirsiniz. Çünkü bu videoyu bir ay veya 2 ay sonra izlediğinizde belki de 1-2 hafta sonra bile bu fiyatlar değişmiş olabilir. Ayrıca iPhone'lar ve Samsung telefonlar için de böyle bir video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Cihazlardan bahsederken listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Anlatırken sağ üst kısımda kartlara koyacağım. Oradan o videoları da mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi hemen alınabilecek en ucuz Xiaomi telefonuna başlayalım. Listemizin ilk sırasında Xiaomi Redmi 9T'yi görüyoruz. 6.53 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değerle birlikte güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşattığını söyleyeyim. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9T'nin donanım kısmında ise giriş orta seviye arasında diyebileceğimiz Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız ise 4 GB olarak önümüze çıkıyor. Zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun değil, gündelik kullanım için olduğunu belirtelim. Kamera tarafında cihazımızda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir ana kamerayı görüyoruz. Diğer iki kameramızda ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise 8 megapiksel f2.05 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video çekim noktasında ise cihazımızda hem ön kameramızla hem de arka kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında ise Redmi 9T listenin en iyi cihazı diyebilirim. Burada 6000 mAh'lik oldukça iddialı bir bataryaya ve hızlı şarj tarafında da 18 Watt'lık desteğin bize sunulduğunu söyleyelim. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hem işlemcimiz yüksek performanslı olmadığı için bataryayı da daha verimli bir şekilde kullanarak gayet yeterli bir kullanım ömrü sağlıyor. Stereo hoparlörlere sahip olan Redmi 9T'nin su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. 64 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde gözükürken Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var. O EIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da daha iyi bir deneyim sunduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor.
Listemizin 3. sırasında Xiaomi 11T'yi görüyoruz. Bu cihazın çok detaylı bir incelemesi kanalda var. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. Ekran tarafında da yine oldukça kaliteli bir AMOLED paneli görebiliyoruz. Bu ekranımız 120 Hz tazeleme ve 480 Hz dokunma hassasiyetine de sahip. Yonga seti kısmında ise piyasanın en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 1200'ü görüyoruz ve cihazımızda 8 GB RAM, 256 GB depolama alanında bulunuyor. Performans olarak kesinlikle sorunsuz bir cihaz diyebilirim. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Kamera kısmında ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca AIS desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te AIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro suya ve toza karşı ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Poco X5 Pro tasarım anlamında çok daha özgün ve bir o kadar şık bir tasarımla önümüze çıkıyor ve kameraların tasarımı da Poco logosu da bu kez bence güzel olmuş. X5 Pro'da da 6.67 inç AMOLED 120 Hz yenileme ile birlikte geliyor. Burada kameralar tarafında ise arka tarafta üçlü kamera sistemini görürken ana kameramız 108 megapiksel f1.9 diyaframa sahip ve Samsung üretimi olan bu sensör güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Video konusunda da 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. X5 Pro gayet iyi bir işlemciyle yani Snapdragon 778G ile geliyor. Bu işlemci zaten piyasadaki en dengeli işlemcilerden diyebilirim. Batarya konusunda da 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjı görürken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Yazılım kısmında ise X5 Pro Android 12 fakat MIUI 14 arayüzüyle geliyor. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla korunuyor. Xiaomi 12T'ye baktığımız zaman güncel ve biraz daha üst seviye bir cihaz olduğunu bize hissettirirken arka kapağımızda cam, çerçevelerde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hoparlör tarafında da Xiaomi 12T'de stereo çift hoparlör sistemini görüyoruz. 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD Plus çözünürlüğünde gerçekten her kullanıcının beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek üst düzey bir ekranla geliyor. İster video izleyin, ister oyun oynayın, bu ekranın vermiş olduğu deneyimden hem tepkisellik olarak hem de görsel deneyim açısından fazlasıyla memnun kalacaksınız. Yonga seti tarafına baktığımızda da MediaTek'in en güçlü serilerinden Dimensity 8100 işlemcisini görüyoruz. 8 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Performans açısından Android tarafındaki en iyi işlemcilerden diyebilirim. Oyunlarda en üst ayarlarda 60 FPS sabit stabil bir oyun performansı alabiliyoruz. Her türlü kullanım içinde bu işlemcinin gayet tepkisel, hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Kamera tarafına baktığımızda ana kamera 108 megapiksel f1.7 diyaframa sahipken Samsung'un ISOCELL HM6 sensörü burada kullanılmış. Yardımcı kameralar klasik olarak 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Kamera açısından eksileri olsa da genel deneyimiyle bu fiyat bandında ideal diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteği bulunurken batarya konusunda bu cihaz hiçbir şekilde bir problem yaşatmayacaktır. Yazılım olarak da Xiaomi 12T MIUI 13 ve Android 12 ile geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Suya ve toza karşı dayanıklılığının olduğunu da belirtmişken tasarım yönünde Xiaomi 13 çok ciddi anlamda son zamanlardaki en iyi telefonlardan diyebilirim. Burada arka kapağın cam olması ve köşeli çerçeveler elinize aldığınızda tam olarak oturmasını sağlıyor. Muazzam bir ekranla birlikteyiz. OLED 6.36 inç, Full HD Plus ve 120 Hz yenileme hızı. Bunun dışında HDR10 Plus, Dolby Vision destekleri de ekranımızda var. Günlük kullanımda video, dizi, film izlerken, oyun oynarken bu ekran mükemmel bir deneyim sağlıyor. Yonga seti kısmında da şu anda piyasanın en iyi ikinci işlemcisini
sistemini yani Android dünyasının en iyisi olan Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans olarak çok da söylenebilecek bir söz yok. İstediğiniz oyunda en yüksek ayarlarda 60 FPS sabit bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel OIS destekli, ikinci kamera 12 megapiksel f2.2 diyaframlı ultra geniş ve 10 megapiksel telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi yönünde kontrast oranları, renk doygunluğu ve olabildiğince gerçeğe yakın sonuçlar verebilmesiyle Xiaomi 13 gerçekten harika işler ortaya koyuyor. Burada ana kamerada, ultra genişte, telefoto lenste tam olarak dengeli şekilde çalışıyor. 4K 60 FPS OIS desteğiyle gayet iyi videolar çekebiliyoruz. 4500 mAh batarya ve 67 Watt kablolu 50 Watt kablosuz hızlı şarjı görürken ekran altı parmak izi okuyucusunun da kayıpsız şekilde çalıştığını belirteyim. Son olarak da suya ve toza karşı IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanıyor. Dostlar, şimdi en önemli kısma yani değerlendirmeye geçelim. Eğer ki bütçem 5000'in altında olsaydı yani uygun fiyatlı bir telefon aradığımda Xiaomi kısmında Redmi 9T hem bataryası hem ekran kalitesiyle bu fiyat bandında gerçekten öne çıkıyor. Aldıktan sonra da en az 2-3 sene hiçbir problem olmadan götürebilecek bir cihaz. Redmi 9T 4700 bandındaki fiyatıyla çok mantıklı bir seçenekken eğer bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsam 6000 bandında özellikle kamerasıyla Redmi Note 9 Pro şu anda alabileceğimiz en iyi fiyat performans Xiaomi telefonlardan biri. Baktığımız zaman işlemci yönünde yani performans anlamında da güncel model olan Note 12 Pro ile performans olarak neredeyse hiçbir fark yok. Snapdragon 720G'nin burada kullanılmış olması ve kamera kısmında Sony IMX766 sensörüyle 64 megapiksellik ana kamerası beni fazlasıyla memnun etti. Fiyatına oranla sundukları da ekran haricinde kesinlikle çok iyi seviyede. Burada ekran kötü değil ama Note 10S veya Note 10 Pro gibi kaliteli bir ekran da yok. Note 9 Pro ile çok benzer fiyatlarda olan Note 10S de bu fiyat bandında kesinlikle alınabilir. Burada iki cihazı da fazlasıyla beğendiğimi belirteyim. Sadece kamera olarak Note 9 Pro biraz daha önde olduğundan bu videoda Note 9 Pro'ya yer verdim. Dediğim gibi Note 10S de kesinlikle alınabilecek ve benim de fazlasıyla önerdiğim bir telefon. Buradan bütçeyi biraz daha arttırdığımızda 10.000 TL altı bence en iyi cihaz olan Redmi Note 10 Pro'da listede tabii ki var. Hem kamera hem ekran hem de performansıyla bu fiyat bandının tartışmasız şekilde en iyi cihazı ve 10.000 bandında ise kesinlikle Poco X5 Pro diyebilirim. Snapdragon 778G 108 megapiksellik Sony sensörü ve burada baktığımız zaman batarya tarafındaki çok önemli avantajlarıyla 10.000 bandının fiyat performans telefonu Poco X5 Pro diyebilirim. Normalde listeye Xiaomi 11T'yi almayacaktım. Çünkü son zamanlarda fiyatı tekrardan yükselişe geçti. 11-12 bin bandında bundan 2-3 hafta önce bulabiliyorken şu anda 13.600-14 binlere kadar dayanmış durumda. Ve 15.000 TL bandında 12T'yi bulabilirken 11T şu fiyatıyla çok mantıklı değil. Ama yurt dışı olarak 7-8 bin bandında bulunabilmesi 11T'yi öne çıkaran en önemli detaylardan diyebilirim. Kamera performansında da ve genel deneyim açısından da X5 Pro'nun bayağı önünde. Ama ben olsam eğer bütçeyi 13.000 bandına kadar çıkardıysam 12T'ye kesinlikle zorlardım. Çünkü 12T aldığımız zaman çok daha performanslı bir işlemci ve bir o kadar başarılı kameralarla karşı karşıyayız. Burada 108 megapiksel OIS'li ana kamera 12T'yi 11T'den ayıran en önemli detay. Eğer ki kamera performansı ve uzun ömürlülük sizin için daha önemli ise 12T Xiaomi tarafında alabileceğiniz en mantıklı telefon. Benim bütçe problemim yok ama bir iPhone veya Samsung telefon istemiyorum. Xiaomi tarafında alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde bu noktada resmi satışta olan en mantıklı cihaz Xiaomi 13. Ekran, kamera, performans, batarya, malzeme kalitesi yani her yönüyle tam bir amiral gemisi diyebilirim.
burada video performansında da çok iyi sonuçlar alırken elde tutuş hissiyatı olsun ve dışarıdan baktığımızda ben premium bir cihazım diyor. 12 GB RAM'i 256 GB depolamasıyla şu anda 26.000 bandında, yani iPhone 13 ile çok denk fiyatlarda bulabiliyoruz. Bana sorarsanız Xiaomi 13 ön kamera haricinde neredeyse hiçbir eksiği olmayan bir telefon ve aldığınızda en az 5-6 sene idare edecektir. Bunun dışında 13 Ultra'dan da bahsetmeden geçmeyeyim. Eğer ki yurt dışı bir telefon alacaksanız 20-22 bin bandında 13 Ultra'yı bulabilmemiz mümkün. Özellikle kameralar Xiaomi 13'ün de 2 gömlek üstünde. 13 Ultra'ya baktığımda 13 Ultra Android'in en mantıklı cihazlarından biri ama çoğumuz için şu ekonomik şartlarda alınabilecek en mantıklı 3 Xiaomi var. Eğer ki bütçeyi çok zorlamayayım diyorsanız Note 10 Pro en mantıklı birinci seçenekken Xiaomi 11T'de özellikle yurt dışı tarafında tercih edilebilir. Bunun haricinde garantili olsun ve uzun ömürlü kamera, performans her yönüyle düşündüğümde dengeli bir cihaz istiyorum dediğinizde de Xiaomi 12T önerdiğim en iyi telefonlardan. Açıkçası genel olarak benim favorilerim bunlardı. Peki siz bu listeyi nasıl buldunuz? Bu listede olsa iyi olurdu dediğiniz bir Xiaomi varsa onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu serinin devamında iPhone ve Samsung'lar için gelmesi tamamen size bağlı. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.